Bu motosikleti alırken benim için 3 şey önemliydi. Motorun eksileri. Gelelim performansa. Herkese merhaba. Bu videoda tam bir sene önce aldığım Zontes ZT200C marka ve model motosikletimle yaşadığım deneyimleri paylaşacağım. Sıfır aldığım ve bir yıl kullandığım motorumun tanıtımını yapacağım. Kendim de bu arada sadece bir senelik motorcuyum. Daha önce bir motor tecrübem olmamıştı. Zontes ZT200C 200 cc sınıfında donanımı ve tasarımıyla öne çıkıyor. Şehir içi kullanıma uygun, ekonomik ve pratik bir motosiklet. Ancak performans beklentisi yüksek olanlar için sınırlı kalan hız ve motor tepkisi olabilir. Ayrıca yedek parça ve servis sahanın sınırlı olması uzun vadede dikkat edilmesi gereken bir nokta. İnternette teknik veriler çok ama uzun süreli kullanıcı yorumu her zaman daha değerlidir. Artılarıyla, eksileriyle hiç süslemeden anlatacağım. Bu motosikleti alırken benim için 3 şey önemliydi. Görünüm, günlük kullanım rahatlığı ve fiyat performans dengesi. ZT200C özellikle cruiser tarzını seven ama şehir içinde de rahat etmek isteyenler için dikkat çeken bir model. Bir yıl boyunca motosikleti hem şehir içinde hem de kısa şehir dışı sürüşlerde kullandım. Günlük kullanım, trafik, dur kalk, park kolaylığı gibi konularda gerçek bir deneyim yaşadım. Motosiklet almayı planladığım süreçte denediğim çeşitli modeller sere yüksekliği nedeniyle bana uygun değildi. Yani ayağımın yere zar zor değiyor olması beni ürküttü. Bir diğer önemli detay, motorun kaçıncı viteste olduğunu görebilmek istiyorum. Yani tabii ki usta sürücüler için bu sorun olmayabilir ancak benim bunu görmem lazım mesela. Usta sürücüler motorun sesinden, titreşiminden zaten bunu bilinçaltında biliyorlar. Ancak yeni bir motorcu için olmazsa olmaz bir gösterge bu. Şöyle bir örnek vereyim. Bir gün bir arkadaşımı artçı olarak aldım ve bir yere gidiyoruz. Motorla yokuş aşağı bir yerden iniyoruz. Arkadaşım dedi ki, "Abi motor bağırıyor. İstersen vitesi yükselt." İşte ben o anda duydum motorun sesini mesela. Yani o söylemese fark etmeyecektim. Tabii daha sonraki sürüşlerimde kulağım ve farkındalığım biraz daha arttı. Öyle böyle öğreniliyor bu. Motosiklette yakıt göstergesinin olması, motorun hafif olması beni onu almam için cezbeden özellikler. Bunlar bu motorda mevcut ve ekstra kullanım kılavuzu da var. Orada neyi nasıl kullanacağımız yazıyor. Bu çok değerli bir kitapçık. Motorun beni cezbeden en önemli özelliği de tasarımıydı. Şık bir depo, retro çizgiler ve led detaylar görsel olarak dikkat çekici. Bu da birçok kullanıcı için artı. Yeşil, siyah, mavi ve beyaz olmak üzere 4 rengi var. ZT200C 200 cc sınıfında olduğundan daha büyük görünen bir motosiklet. Işıklardan duruşuna kadar dikkat çekmekte. Modern ve donanımlı 198 cc sıvı soğutmalı motor ve 6 vitesli şanzıman sunuyor. Çift kanallı ABS fren sistemi var. Bu güvenlik için önemli. LED aydınlatmalar ve dijital ekran gibi güncel teknoloji özellikleri bulunuyor. Motorun eksileri. Aslında bir eksisi yok ama
Hani böyle şeyler söylenir ya. Ben de öyle kendi kendime bulduğum şeyler bunlar diyebiliriz. Motorda herhangi bir eşyanı koyabileceğin yer yok. Mesela bende bir disk kilidi var. Bunu taşımak için çanta kullanıyorum. Yani motorda bunu koyabileceğim bir yer yok. Eksi puan sayılır mı bilmiyorum ama teker çok çabuk iniyor. Yani 5 günde bir kullanıyorum diyelim ki. Arka lastiğin seviyesi 30 olarak basılıyor. Bu arada ön 28, arka 30. Hani 5 günde bir biniyorum dedim ya. 5 gün sonra gittiğimde 30 olarak bastığımı varsayalım. 5 gün sonra gittiğimde o 25'e inmiş mesela. Tabii halı ayarladım. Halı üzerinde durduğunda bu daha da azalıyor. Motorun üzerinde CST marka teker geliyor. Ben bunları ilk 1000 kilometreden sonra değiştirdim. Michelin Stick Grip aldım. Çünkü CTS kayma yapıyordu bazen o arka teker. Ancak Michelin de yapıyor. Yani farkı anlamadım desem yeridir. Tabii ben amatör bir motorcuyum. Daha bir yıl oldu. Şunu söyleyebilirim. Keşke almasaydım Michelin. Boşu boşuna 10.000 TL para verdim. Çünkü ben farkı anlayamadım ki. Gelelim performansa. Birazdan motoru çalıştırıp süreceğiz ve son sürat gideceğiz. Bakalım kaç yapacak. Ben bugüne kadar 128 kilometreyi gördüm. Daha da kilometre geçilecekti aslında. Yani hız göstergesi. Ancak yol bitti. Ancak yokuş aşağı gidiyordum. Birazdan düz yolda gideceğiz. Motor cruiser tarzında olduğu için ataklık beklentisi yüksek olanlara göre değil. Sakin sürüşü sevenler için. Maksimum hız genellikle 110-120 kilometre civarında. Uzun yol yapılır mı? Mis gibi de yapılıyor. Ben İzmir'den Altınoluk'a gittim mesela. 3 saat, 3,5 saat sürdü. Gayet keyifliydi, mis gibiydi. Sadece uzun yolda motordaki titreşimden dolayı o kuyruk sokumundaki kemikte bir ağrı oluyor ki çok fena. Ben şunu aldım, yakından göstereyim size. Temu'dan bunu aldım. İyi ki de almışım. Bu o sorunu, yani titreşim ve kuyruk sokumu ağrısı problemini çözdü. En çok merak edilen sorulardan biri de şu. Aa, ne güzel ya. Vay be. En çok merak edilen sorulardan biri de su. Yedek parça durumu nasıl? Büyük şehirlerde yaşıyorsanız İzmir, İstanbul, Ankara gibi pek bir sorun yaşamıyorsunuz. Yani bir yıl oldu, dediğim gibi herhangi bir parçada bozukluk yaşadım mı? Bir tane oldu. Motoru ilk aldım. Daha ilk günüm. Işıkta durulmuş. Ben de aradan geçtim, en öne geçtim. Çünkü en öndeki araç 10 metre kadar bir boşluk vardı. Hani bir sarı çizgi olur ya, geçmemen gereken. O çizgiyle araç arasında 10 metre boşluk vardı. Ben de dedim ki aradan geçeyim, onun önüne durayım. Yani en önde ben durayım. Geçtim, en öne durdum. Hafiften bir şey oldu motora böyle. Yani arkadan vurdu. Baktım hani hiç herhangi bir şey yok. Şoföre de baktım. Bayan bir şofördü. Çaktırmadı o da. Yani herhalde ben onun önüne geçince şey zannetti o. Yeşil ışık yandı, hareket ediliyor. Birden durunca da ben herhalde telefonuyla oynuyordu. Öyle bir şey oldu. Ne oldu? Arkadaki ışık, ben tabii bunu birkaç ay sonra fark ettim. Rodaja gittiğimde fark ettim. Rodaj bakımına gittiğimde fark ettim. Bir tarafı yanmıyordu. Pardon ya, ben bunu şöyle fark ettim. Instagram'a bir video. Haydi. Biz bunu rüzgardan dolayı elimize alalım. Ha şöyle ya. Sen dönme. Şöyle söyleyebilirim.
Instagram'a bir video çekiyordum. Benim bir diksiyon sayfam da var. Çektim, paylaştım. Sonra izliyorum videoyu. Tabii defalarca izledim ve bir yerde fark ettim ki motorun ışığının bir yeri yanmıyor. Dedim sorun yok. Sonuçta bu sinyal ışığı değil. Sadece koltuğun altındaki bir ışık yani. Çok önemli değil. İlk rodaj bakımına kadar herhangi bir müdahale yapmadım. Işıkta vuran hanımefendi yüzünden mi oldu onu da bilmiyorum bu arada. Başka ne söyleyebilirim? İşte o parçadan bahsettim rodaj bakımında. Tamam dediler. Bu parçayı söyleyeceğiz, gelecek. Geldi 15 gün içinde mi ne geldi? Götürdük, taktılar yani. Ücretsiz, garantisi olduğu için. Bir o sorun oldu. Hani o ışık ben bu aleti aldığımda da belli kısmı yanmıyor olabilir yani. Bir o sorun oldu. Başka herhangi bir parça sorunu olmadı. Canavar gibi bir motor yani. 3 defa periyodik bakıma gitti. 6 ayda bir bakım yapılması gerekiyor motora. Hani yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum. Ben de yeni öğreniyorum bu tür şeyleri. 6 ayda bir bakıma gitmesi gerekiyor. Nasıl söyleyeyim? 1000 ila 3000 TL arasında bir bakım masrafı çıkıyor. Ne yapılıyor bu bakımda derseniz yağ değişiyor. Yani motorun 6 ayda bir yağının değişmesi gerekiyormuş. Başka ne oluyor? İşte suyuna bakıyorlar. Suyu eksildiyse su koyuyorlar. Falan filan o tür şeyler yani. Biraz yakın çekim yapalım şimdi. Evet, motora yakın çekim yapalım. Şöyle, motorda çok güzel bir özellik var. Şu kapağı açıyoruz. Tek elle olduğu için biraz zor açılıyor. Senin namus seni. Evet arkadaşlar, söktük. Bakın burada şarj yeri var. İster iPhone ister Android. Bilginiz olsun. Motorla giderken telefonu şarj edebilirsiniz. Burada bir anahtarlık şeysi var. Anahtarlar var burada. Bu çok güzel bir özellik. Bakın disk fren vesaire, ABS, ön arka ABS, dijital ekran. Sesini dinletelim. Bir saniye. İşte sesi böyle. Birazdan sürüş esnasında da duyabilirsiniz. Yani sesi kapatalım. Çok hacimli de değil. Ne bileyim çok böyle sinek gibi de değil. Burada göstergeler var. İşte yakıt göstergesi şu. Kilometre. 4000 kilometreye henüz gelmedim. Ancak teker 2 defa patladı. Yani her 2000 kilometrede bir patlama diyebiliriz buna. Motor bu arkadaşlar. Bu arada motor aldığımız zaman durum bitmiyor. Mesela en önemli şey ne? Kask. Mecburi de bir şey. Hop. Benim kaskım bu. Markası neymiş? MTS. Şurada. Ben markaya pek önem vermiyorum. Bunun rengi hoşuma gitti. Ve çenesi yoktu. Çeneli kasklar taktığımda ne bileyim böyle bir atların şeyi olur ya, at gözlü. Yani yan tarafları yeterli açıda göremiyordum. Şöyle geliyordu, dedim ki ya ben bunda kaza yaparım. Mesela bunda yanlar açık. Kendimi gayet rahat hissediyorum. Bu şeyi aldım, kaskı aldım. Ancak daha sonra işte GoPro, Insta360 gibi ürünler kullanmak istedim. Onları da kaska takıyorsun ancak şu çene bölümüne takıldığında daha hoş duruyor arkadaşlar. Yani çekim yapacaksanız çeneli bir kask alın, oraya takılıyor. Ben şimdi bundan 2 tane aldım bir de ben. Artçı için de aldım. Yani bu ikisini satıp çeneli bir kask alma yoluna gitmeye çalışıyorum. Oraya video aletini takmak istiyorum.
Bir ikinci koruma aleti bu şart değil. Yani şart olan trafikte iki şey var. Birisi kask, diğeri eldiven. Korumalı eldiven olacak. Bunu da Temu'dan aldım. Bakın burada koruması var. Şuralarda var. Burada var mıymış? Şurada da olması gerekiyor. Ve içindeki etikette de şurada da bir şey olması gerekiyor bunun. Numara. O numara varsa tamamdır deniliyor. Ancak polislerin pek bakacağını sanmıyorum ben buna. Zaten korumalı, almışsın bunu. Bir de adam neyine bakacak bunun? Başka, evet, mont çok önemli. Mesela hani hop, sesi kapattık mı? Mont da önemli. Mesela benim bu üstümdeki deri ceket korumalı. Bakın burada koruması var. Burada var. Şurada var. Burada var ve arkada var. Bende 2 tane daha mont var. Yani ilk başta bunu aldım. En sevdiğim buydu. Daha sonra kış geldi. Kışın bu idare etmedi. Kışlık aldım. Ancak o aldığım kışlık da üşütüyor. Ne yaptım? Ben bunun içine bir tane rüzgar kesen şeyim vardı, benim ceketim. Motorcu olmadan önce. Onu giyiyorum. Üstüne bunu giyiyorum. Yani deri ceket giymeyi ben seviyorum. Kışlık cekete de boşuna para vermiş oldum. Yani sizin de tarzınız böyleyse, ne bileyim, rock and roll, vahşi seks, bunlarsa sizin de tarzınız, alın deri ceket, korumalı. İçine de hani o rüzgar kesen, yağmur geçirmez vesaire dedikleri şeyler var ya, ceketler. Onlardan mis gibi. Başka koruma, pantolon. Arkadaşlar pantolon güzel. Yani bu da normal kot pantolon gibi, bakın. Ancak bu korumalı. Bakın şurada çıkıyor mu? Çıkıyor. Şunu bir kapatayım ya. Bu ne ya? Bakın. Burada koruma var. Diz koruması. Böyle açılıyor bu. Gizli yuva. Hop. Burada da var. Şu yanlarda var. Yana düşersek hani sürüklenirken. Zaten kotun içi de ne bileyim yanmaz, işte parçalanmaz, özel şeyler. Kevlar mı deniyormuş, o tür şeyler. Böyle durumlar yani. Başka ne var koruma? Ayakkabıyı da istiyorsanız korumalı ayakkabılar var. Ancak ben bot kullanıyorum. Yeterli, yani ayakkabıyı da gerek görmüyorum işin açıkçası ve motorcuların ayakkabılarını da tarz olarak beğenmiyorum. Ben biraz tasarıma önem veren bir insanım. Bu arada Rider Denim bu kot arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Böyle bakın. Rider Denim'de 2 mod var. Yani boyunuz uzun ya da kısa gelirse bununla nasıl başa çıkabileceğinizi göstereceğim. Buyurun geçin. Problem yok. Merhaba. Evet. Satalım size. Teşekkür ederim. Ayağımı kırdım, sağ ol. Şöyle bir mod var arkadaşlar. Bunu nasıl gösteririz bilemedim. Şöyle yapalım. Hoppa. Denize de uçmayalım. Bakın şurada, yok böyle olmayacak bu iş. Yani benim boyum dedim ya 1.71, kısa. Kısa olduğu için 2 bölme yapmışlar. Şu bölmeye takarsan bu daha yüksekte duruyor böyle. Diğer bölmeye takarsan daha aşağıda duruyor. 2 bölme var yani. Bunu nasıl gösterebilirim? Bunu ayarlıyorsunuz. İple dikilmiş ilk başta. Bu ipi çözmeniz gerekiyor. Bana bunu satarken söylemediler. Ben bunu internette bir arkadaş yazmış, oradan buldum. Bu güzel bir özellik yani. Şimdi herkes sırık gibi değil. Şahsen ben de kısa boylu olduğumu hissetmiyorum ve düşünmüyorum da. Orta boylu olarak görüyorum kendimi. Çünkü ülkemizde ben gezip dolaşırken nasıl söyleyeyim, çoğu kişi benden kısa kalıyor ki. 1.71'im mesela. Bir de şöyle de bir şey var. Bizim ülkede insanlar, bunu en çok askerde gördüm, kendi boylarını en az 5 santim fazla söylüyorlar. Bu öyle bir şey ki mesela askerde bir şeyin sıralaması yapılıyordu, anlamadım ben onu. Herkes boyunu söylüyor. Bir baktım yani benden adam belki 2 ya da 3 santim en fazla uzun.
Kaç boyun diyor? 1.80. 1.80 boyu olanlar el kaldırsın diyor mesela. O kaldırıyor. İşte 1.77'ler el kaldırsın diyor. Benden adam ya aynı ya da 1 santim uzun el kaldırıyor. Kendini yani 1.77 görüyor. Sorun yani kendiniz de bunu yapıyorsunuzdur bence. Herkes kendi boyunu böyle bir 3 santim, bir 4 santim atıyor. Benim boyumda insanlar mesela genelde ya 1.73 olduğunu söylüyor ya da 1.75. Geliyoruz yan yana. Aynıyız. Nasıl oluyor bu iş? Sen 1.71'sin ya. Yani boyunu nasıl ölçebilirsin? Sağlık ocağına gidersin. Orada alet var. Üstüne çıkıyorsun. Burada demir var. Yani senin burada ne bileyim bir kandırmaca yapma şansın yok. O demir kaçsa senin boyun o. Bize sallama yani. Ayakkabını da çıkaracaksın zaten orada. Evet yani koruma olarak bunlar var arkadaşlar. Ben eldiven ve aparatları seviyorum. O yüzden birkaç eldivenim var. Bugün kullandığım, Temu'dan aldığım eldiven. Bir tane daha deri var. Dedim ya deriyi seviyorum. Böyle başka ne var kullandığımız? Bakın bugün buraya gelirken teker patladı. Teker patladığında ne yapmak lazım? Dedim ya bence 4000 kilometreye gelmedik ancak 2 defa teker patladı. Bir teker patlağı kiti taşıyorum çantamda. Şöyle göstereyim. İçinde bunlar var. Önce şunla bunu da Temu'dan aldım. Bakın böyle ufacık bir şey. Bu birkaç alet görevini birden görüyor. Haydi dostum. Böyle bir alet arkadaşlar. Gayet dayanıklı. Bundan batan çiviyi tuttum. Tekerden çektim. Tıs diye ses çıktı. Bakın burada yıldız tornavida özelliği var. Nerede kamera? Şurada. Burada diğer tornavida özelliği var. Sanırım içinde bir de makas özelliği var. Bundan çekiyorsun önce. Daha sonra tıs sesi çıkıyor ya. Bunu sokuyorsun deliğe. Genişletiyorsun. Böyle yapıyorsun. Daha sonra şu neydi bunun ismi? Fitildi galiba. Fitili alıp şu delikten geçiriyorsun. Tamam mı? Sonra şu solüsyonla fitili sürüyorsun. Bunu sokuyorsun içeri. Yan çeviriyorsun, geri çekiyorsun. Fitilin dışarıda kalan kısmını da bir jilet yardımıyla kesiyorsun. Bendeki jilet bu. Bakın bu jileti babam eskiden sünnetçiyken kullanırdı. Ben de ondan aldım. Benim babam eski ve emekli sünnetçi arkadaşlar. Belki sizlerden de birilerini kesmiş olabilir yani. Böyle bir çantamız var. Bu arada az önce yalan söyledim. Ben bunu yanımda falan taşımıyorum arkadaşlar. Bugün çekim için getirdim. Kim taşıyacak bunu? Yani 2000 kilometrede ne bileyim lastik patlıyor da patladığı anda şey olmuyor ki. Yani lastik patladığı anda zınk diye inmiyor ki. Çivi giriyor, yavaş yavaş iniyor. Sen onu duymuyorsun bile. Mesela 5 günde bir, haftada bir hava basmaya gidiyorum ben benzinliğe. Orada bakıyorum ki ya benim lastiğim 5 günde 5 birim inerdi. Şimdi 15 birim inmiş. Allah Allah ne olmuş buna deyip lastiğe bakıyorum ve orada çivi gördüm mesela. Öyle fark ettim. Çivi battıysa ben onu ertesi gün fark etmiyorum ya da battı aynı anda fark etmiyorum. Yani yolda kalma durumu olmuyor. Hani yeni motorcular olarak bu da benim için bir korkuydu. Ya lastik patladı, dağın başında kaldık, ne yapacağız? Hemen inmiyor lastik, yani sorun yok. Öyle gidebilirsin lastikçiye kadar. Lastik patladı. Bugün kendim yaptım mesela fitili. Ancak ilk patladığında lastikçiye götürdüm. Yine fitil yaptı. 300 TL aldı bundan birkaç ay önce. Normalde söküp lastiği, ki arka lastikti, içeriden böyle fitil olmadan daha farklı bir yöntemle yapılması daha sağlıklı.
Ve ondan sonra da bir balans çekilmesi gerekiyor benim bildiğim tekere. Ama o işlem 1000 TL'ymiş galiba. Bilenler yazsın. O daha sağlıklı olur. Ama herkes de motorun lastiğini tamir etmiyor. Yani ben gittim bir yere, mesela lastik tamircisi yazıyor adamın dükkanında. Aa, motor mu? Yok, yapmıyorum diyor. Başka birine gittim, diyor ki sök getir öyle yapayım diyor. Böyle durumlar arkadaşlar. İsterseniz biraz şimdi sürüşe geçelim. Sürerken ben size yine motorun özelliklerini, detaylarını aktarırım. Burası da İzmir'de, Mavişehir'de güzel bir yer arkadaşlar. Buradan gidiyorsun. Tabii motorla değil. Yaya gidiyorsun. Oradan Delta burası. Gediz Deltası'nın bir bölümü. Çok güzel. Burada yazın da gelebilirsiniz. Kuşlar, muşlar, sessiz sakin bir yer yani. Hadi biraz ortamı çekelim. Oh, masayı koymuşlar. Bakın, motordan geldi bu ses arkadaşlar. Motordan yani kaç metre uzaktayız? Ya 5 ya 10 metredir. Kendiliğinden kilitliyor kendini. Direksiyon kilidi deniyor galiba buna. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Bu normal anahtarla çalışmıyor arkadaşlar. Şöyle bir şey var, bakın bu. Bunu akıllı saat gibi kolunuza takabiliyorsunuz. Ben öyle şeyler kullanmayı sevmediğim için evin anahtarlığına taktım bunu. Ve motora yaklaşınca işte 5 metre motorun kilidi açılıyor. Bakın, geliyorum. Geldim. Önce şunu. Sonra bunu. Bakın, motor açıldı ya. Şimdi kilitleyelim. Tabii ki önce direksiyonu kıracağız. Bu da yeni başlayan arkadaşlar bilmiyordur. Şöyle direksiyon sola kırılır arkadaşlar, kilitlenmesi için. Alayım mı onları? Tamam. Evet, direksiyonu sola kırıyoruz arkadaşlar. Bu motorda şunu kapatıyoruz. Bakın, şimdi normalde buna basılı tutmam lazım ki kilitlesin kendini. Uzaklaşacağım motordan. Yani anahtar uzaklaşınca kendi kendine kilitleyecek. Bakalım kaç metrede. Bakın. Kaç adım varmış bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 adım mesafede kendini kilitledi. Şuradan güzel bir motosiklet daha geliyor arkadaşlar. Onu da çekelim. Bu mu? Bu mu? Yani o motorun sesi daha güzel. Çekim yapılıyor diye biraz sanki bir artistlik. Neyse. Biz videoya devam. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bugün tekrar bir yıl öncesine dönsem, beklentilerimi bildiğim haliyle bu motoru yine alır mıydım? Evet. Çünkü beni neyle mutlu edeceğini bildiğim bir motor. Seviyorum onu. Yani rengi, kullanım rahatlığı, hafifliği. Daha ne ister ki bir insan? Yani marka mı istiyorsun? Harley Davidson mı istiyorsun? Gerek yok. Yani 200 cc de yeter. Ömür boyu yeter diye düşünüyorum. Öncelikle araba olsun, motosiklet olsun, bunlar bizim ülkemizde bir lüks. Çünkü masraflı. Örneğin zorunlu trafik sigortası diye bir şey var. Bu geçen sene 6.000 TL'ydi benim motorum için. Bu sene 5.500 TL'ye indi. Ne işe yarıyor? Kaza yaparsan karşı tarafın masraflarını karşılıyor.
2. Motorlu taşıtlar vergisi yani MTV. Bunu da bu sene 1100 TL olarak ödedim. Bu vergi ne işe yarıyor derseniz? Dostum kardeşine gireceğiz bak böyle Buyurun abi, sorun değil ya. şey gibi. Göçmenler gibi. Afiyet olsun. Hadi kusurumuza bak. Yo, rica ederim ya. Zontes rengi çok güzel bir kardeşim. Rengi güzel ya, evet. Çok güzel. Motorun da güzeldir inşallah. Güzel güzel. 1 yıl oldu, ben de tanıtım videosu çekeyim dedim. Dur. Ya fark etmez ya. Güzel. Ha izleyelim. Ne adın şeyde YouTube'da? Salaş Ruh. Salaş Flash Ruh. Boşluk Ruh Ben de YouTube motorcuyu sayfası. takip edeyim. Vallahi güzel olur. 150. Kaçlık bu? 150-200 arası, 198 cc galiba tam olarak. Güzel. Gidon deposu falan yüksek, değişik. Söyle hiç böyle motor görmedim dedim. Zontes'i bilirim de bu modeli görmedim. Güzel ya, ben 1 yıl sonra tekrar alır mıyım diye az önce bir şey hazırlamıştım Metin. Yine alırdım yani, gayet Benim uygun. tipi çok değişik, çok güzel. Rengi çok güzel. Hadi kazası. Sağ ol, teşekkürler. Evet, gördüğünüz gibi yine farklı bir motorcu arkadaşımız çok beğendiğini söyledi. Ben de zaten bu yüzden aldım arkadaşlar. Yani tipi, tasarımı ve rengi. Bunun farklı renkleri de var. Onlar da güzel ama en albenili olan, albenisi en güzel olan buydu. Peki bu vergi ne işe yarar derseniz, bir araca sahip olduğunuz için devlete ödenen mülkiyet vergisi. Motorun hacmine göre belirleniyor. Yani ekran yamuk mu ya? Bana mı öyle geliyor? Bana yamuk olmaz biliyorsunuz. Hani Harley almak istiyorum diyenler oluyor ya mesela. Nedir onların? Hacmi yüksek değil mi? Bu 200 cc'lik, onlar 1000 cc, belki 2000 cc. Onlarda daha fazla vergi ücreti çıkıyor. Bir üçüncüsü periyodik bakım ücreti var. Bu ücret her bakımda farklılık gösteriyor. Ben en son 1500 TL ödedim galiba bir ay önce. Hani çok etkilemedi beni çünkü motoru komple elden geçiriyorlar sağ olsunlar. Bu arada Coşkun Motor'dan Mert arkadaşımıza buradan teşekkür ederim. Çok ilgilendi. Coşkun Motor. Motoru da oradan aldım zaten. İlk 2 periyodik bakımı farklı yerlere götürmüştüm. Önce İzmir, Balatçık'taki yere götürdüm galiba. Sonra Karşıyaka'daki Kuzey Ege Motor'a götürdüm. En son Gaziemir'deki ana mekana götürdüm, merkeze. Zaten Mert de oradaydı. Motoru ben alırken de çok ilgilenmişlerdi. Çok güzel insanlar. Başka neler söyleyebiliriz diye düşünüyorum bu arada. Yeni motorlarda rodaj dediğimiz bir şey var. İlk 500 ila 800 kilometre civarında gidip bakım yaptırmanız gerekiyor. Sıfır motorda ne bileyim o vidalar tam oturmadığı için, ne bileyim yağlanma her yere eşit salgılanmadığı için mi diyelim, fazla zorlamayın diyorlar motoru. Yani bir bakımı yapılsın, ilk bakımı, ondan sonra zorlayın. Gaz açın, ne bileyim ani duruşlar, kalkışlar, bunları yapın ama o ilk bakıma kadar fazla hararetli kullanmayın diyorlar. Zaten yeni motorcu olduğumuz için fazla bir hız yapma şansımız olmuyor. Korkuyoruz. Ancak ne oluyor? Hani böyle şeyler olur ya, motora alışamazsın. Daha yeni motorcusundur ve motorun da yenidir. Onlar oluyor. Onlara yapacak bir şey yok yani. Yani zaman geçtikçe öğreniyorsun sürmeyi. Bu da bir ata binme gibi. Rodaj kelime anlamı olarak alıştırma demektir. Motosikletin ileride sağlıklı çalışması için ilk kilometrelerde bilinçli kullanılmasıdır. Pekala arkadaşlar, motosikletle ilgili durum bu. Yani ne söyleyebilirim? Hadi gelin biraz gazlayalım. Maşallah, burası da sevenlerin köprüsü olmuş. Güzel yer ya. Tam kafa dinlemelik. Biraz şeye benziyor. İstanbul adalarda çekilen film vardı eskiden. Sevmek zamanı. Evet.
Biraz gazlayalım. Cennet be. Vallahi cennet. Acaba motor kazası yaptım da cennete mi geldim? Biraz hava kokusu kötü. O ayrı. Hoppacık, bakın kuşlar ne güzel. Motorda 16 litre yakıt deposu var ve bu sanırım 4 litreye indiğinde bir uyarı işareti veriyor. Yani yakıt azaldı diye. O ben tam emin değilim, 4 litre olmayabilir ama yani o ışık yanmaya başladıktan sonra bayağı bir gidiyor aslında. Bu arada disk kilidi kullanıyorum. Onu da göstereyim. Bu disk kilidinin en sevdiğim yönü, markası bakalım neydi? Abus 8077. Şöyle takılıyor arkadaşlar. En sevdiğim yönü, alarmı var. Evet, takımı gösterelim. Açılış şöyle. Anahtarı taktık, çevirdik, açıldı. Kilit bu. Bunu janta geçireceğiz. Burada hızlı hareket etmek gerekiyor. Yani sokup anahtarı hemen çevireceğiz. Başlıyorum. Soktum. Çeviremedim. Ben bayağıdır bunu takmıyormuşum demek ki. Evet, çevirdik.
Şimdi ses gelecek oradan. Bakın ses geldi, devreye girdi. Alarmı çalıştıralım. Yani motor hareket ettirildiğinde alarm çalışacak. Bakın başladı. Alarm ötüyor. Ne kadar ötüyor bilmiyorum. Böyle sesler çıkarıyor. Kapatmak için geleceğiz. Böyle açacağız. Evet, gördüğümüz gibi gayet başarılı. Abus 8077. Evet, disk kilidimiz bu şekilde. Böyle bir kılıfla geliyor. Bunun harici bir de motoru park ettiğim otoparkta zincir kilit var. Daha çok onu kullanıyorum. Bunu pek kullanmıyorum. Çünkü dediğim gibi motorda ne kilidi deniyordu buna? Gidon kilidi var. Yani sola çevirip kilitleyebiliyorsunuz. Ve 10 metre 9 adım yaklaşınca da kendiliğinden açılıyor. Yani bir anahtar taşımamıza gerek yok. Bu arada burası tam gün batımına denk getirdim sizin için. Şöyle manzarayı izleyebiliriz. Doğanın sesi. İleride köpekler yavaş yavaş uyanmaya başladı. Yani ileride flamingolar var. Burası Gediz Deltası. Bakın karşıdan koşu yapan bir çift geliyor. Güzel, sakin bir yer. Motorla ilgili deneyimleriniz, sorularınız varsa mutlaka sorun, yorum olarak yazın. Bu videoları çekmek kolay değil. Beğenmediyseniz beğenme, beğendiyseniz beğeni tuşuna basın. Beğenmediyseniz de beğenmedim tuşuna basın ki biz de kendimizi bilelim. Nereleri beğenmediğinizi söylerseniz daha da iyi olur. Ölmüyoruz inşallah. Yo, estağfurullah. Neyse, buraya gelmişken biraz biz de yürüyelim şöyle ya. Motorda az önce maksimum sürati yaptım. Yani 130. Gaz pedalı sondaydı. Nasıl söyleyeyim? 1 dakikaya yakın sonda tuttum. 130'a çıktı. Daha sonra tabii rüzgar vesaire 125'e kadar indi. Bu da iyi. Yani 130 yapabiliyor olması iyi. Bu yolda da mesela şey yaptık. Bir sürüş denemesi. Orada kaça çıkmıştı? 113'e mi çıkmıştı? Çünkü rüzgar vardı burada. Yani rüzgar, ne bileyim, çeşitli şeyler etkiliyor hızı. İnsan şair olur burada be. Bir motor geliyor, merak ettim, bakayım köpek saldıracak mı? Yok, saldırmadı. İçmeye mi gidiyorlar? Ne yapacaklar acaba? Takılalım mı peşlerine? Dur ben de gideyim lan. Hem çekim yaparız orada. Ha. Ben köpek möpek vardır oralarda diye pek gitmedim. Hadi gidelim. Ne duruyoruz? Ejderhamızı atlayalım ve gidelim.
İyi, bu da güzelmiş. İşte arkadaşlar, siz de kanalıma abone olun. Böyle salaş yolları kaçırmayın. Bakın, videoyu izlemeden gelseydiniz buraya, siz de o arkadaşlar gibi o bataklığa girecektiniz. Ne yapıyoruz? Böyle geri geri geliyoruz. Sağdan gidiyoruz. Hoppacık. Hoppacık. Bir hoppacık daha. Motoru buraya park etmişler. Evet. Motoru buraya park etmişler. Yolun devamına eşeklerle devam edilmiş. O çocuklar neye gitti oraya? Ne yapıyorlar acaba? Vay Anunnaki be. Güzel diyafram nefesi. İsteseler geçerlerdi, oradan geçmemişler. Ya neyse, boş ver, hadi gidelim ya, yeter ya. Soğuk soğuk. Soğuk kardeşim, soğuk.
Az önce şurada kangallar vardı. Onlardan kaçtık. Burada bunlar çıktı karşımıza ya. Çin aslanı galiba bunlar. Ölüm. Şşt, hayır. Bu atlayacak gibi ben gidiyorum.